Arkadaşlar merhaba, ben Murat Boyraz. Yeni bir eğitim videosuyla tekrar karşınızdayım. Bu eğitimde hazırlamış olduğumuz bir tipografiyi Illustrator programıyla vektörel bir hale getireceğiz. Aynı zamanda bu eğitim bir yarışma arkadaşlar. Yarışmamızın konusu da Snoopy mikrofonu hediye ettiğim için Snoopy yazmak olsun dedim ve Snoopy eskizi hazırladım. Sizlerin de Snoopy eskizi hazırlamanızı istiyorum. Tabii ki benim yapmış olduğum eskizin aynısını değil, daha farklı şekilde eskizler hazırlamanızı istiyorum ve hazırlamış olduğunuz eskizleri eskiz haliyle aynı zamanda vektörel haliyle yoruma eklemiş olduğum mail adresime göndermenizi rica ediyorum. Göndermiş olduğunuz çalışmalardan dereceye giren 4 tanesini 22 Şubat Pazartesi günü Instagram sayfamda ankete sunacağım arkadaşlar. Ve 23 Şubat Salı günü de kazanan arkadaşımızı açıklayacağım. Şimdi hazırlamış olduğum bu eskizi vektörel bir hale nasıl getiriyoruz onu görelim arkadaşlar. Daha önce yine bir logotype eğitimi hazırlamıştım arkadaşlar. O eğitimde araçlar kısmında bulunan eğrilik aracıyla çalışmayı hazırlamıştım. Bu eğitimde ise ağırlıklı olarak kare aracıyla yapacağım bunu. Tabii ki siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu konuda özgürsünüz. Önemli olan göndermiş olduğunuz çalışmanın tamamen özgün bir çalışma, tamamen size ait bir çalışma olmasını istiyorum. Tabii ben bu eskizi hazırlamadan önce birkaç tane daha deneme yapmıştım arkadaşlar. Hemen size onları göstermek istiyorum. Bakın şöyle açtığım zaman şurada görmüş olduğunuz gibi birkaç tane daha deneme yanılma yapmıştım. Yani tek bir seferde sadece bunu çıkarttığımı düşünmeyin. Bundan önce birkaç tane daha alıştırma eskizi yapmıştım ve en çok hoşuma giden bu olduğu için bunu hazırlamak istedim. Şimdi eskizimi vektörel hale getirmek için öncelikle biraz daha yaklaşıyorum. Şu kadar yeterli. Daha sonra köşeleri ovalleştirilmiş kare aracımı seçiyorum ve sol üst taraftan tutup aşağıya doğru çekiyorum. Şuraya kadar gelmesi yeterli olacaktır. Hatta biraz daha içeri alalım. Evet. Buraya kadar geldikten sonra bakın şurada görmüş olduğunuz gözlerden bir tanesini tutup içeriye doğru çekiyorum. Bunu çektikten sonra klavyemden Komut C ve Komut Shift V'ye basarak bir kopyasını daha oluşturuyorum tam üstüne. Ve kopyasını oluşturduktan sonra bunu üst kısımdan şuraya kadar çekiyorum ve alt kısımdan da şuraya kadar çekiyorum. Daha sonra araçlar kısmından Free Transform aracını seçiyorum ve sol taraftan tutup içeriye doğru çekiyorum. Aynı şekilde sağ taraftan da tutup içeriye doğru çekiyorum. Şimdi bunların ikisini birbirine ortalayalım. Selection Tool'u seçiyorum. İkisini birden seçiyorum ve daha sonra kontrol panelimde açılan bu bölümden önce yatayda ortalıyorum, sonra da dikeyde ortalıyorum. Şimdi bu ikisini hazırladıktan sonra tekrar seçimi yapıyorum ve Alt ve Shift'e basarak bir kopyasını daha yan tarafa geçiriyorum. Şöyle şuraya kadar gelmesi yeterli olacaktır. Daha sonra bunların üst kısmından tutup aşağıya kadar çekiyorum. Şuraya kadar gelmesi yeterli olacaktır. Aynı şekilde bunun da Alt ve Shift'e basarak bir kopyasını daha sağ tarafa doğru çekiyorum. Ve bir kopyasını daha Alt ve Shift'e basarak çekiyorum. Ve bir kopyasını daha Alt ve Shift'e basarak çekiyorum. Evet, harflerimiz neredeyse hazır hale gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi S harfimizle çalışmamıza devam edelim. S harfindeki bu yatay çizgileri ayarlamak için Line Tool'umu seçiyorum. Line Tool'u seçtikten sonra Shift'e basarak şöyle çapraz bir hat çiziyorum arkadaşlar. Daha sonra bu çizmiş olduğum hattı Alt ve Shift'e basarak bir kopyasını daha oluşturuyorum. Tekrar Alt ve Shift'e basarak bir kopyasını daha oluşturuyorum ve tekrar Alt ve Shift'e basarak bir kopyasını daha oluşturuyorum. Şuraya kadar gelmem yeterli olacaktır. Evet. Şimdi N harfimize geçecek olursak tekrar Line Tool'u seçiyorum. Şu kısımdan aşağıya kadar bir hat çizmek istiyorum. Hemen tab onun üzerine getiriyorum ve aşağıya kadar bir hat daha çiziyorum. Daha sonra bu hattın kopyasını Alt ve Shift'e basarak şu kısma kadar taşıyorum. Şimdi daha sonra bunların üzerinden de bir hat çizmek istiyorum ve şu kısımdan en sona kadar bir hat daha çiziyorum arkadaşlar. Hatta bu hattı biraz daha yaklaşalım ve tam çizgilerimiz üzerine denk getirelim. Evet, bu şekilde biraz daha yaklaşalım ve şöyle aşağıya doğru indirmek istiyorum. Hemen bunun ön izlemesini görmek için klavyemden Komut ve Y harfine basıyorum. Daha sonra biraz daha yaklaşıyorum ve şu çizgiyi tam N'nin üstüne denk getiriyorum. Evet, biraz daha uzaklaşalım ve Komut Y'ye basarak ön izlemeden çıkıyorum. Şimdi hazırlamış olduğum iki tane çizgiyi tekrar seçiyorum. Alt ve Shift'e basarak bir kopyasını daha bu sefer sağ tarafa taşıyorum. Aynı şekilde buraya çizmiş olduğum hattı Alt ve Shift'e basarak bir kopyasını daha alt tarafa çekiyorum. Tekrar biraz daha yaklaşalım. Komut Y'ye basıyorum. Evet, herhangi bir sorun görünmüyor. Tekrar Komut Y'ye basıp ön izlemeden çıkıyorum. Şimdi bu düz hatların gelmesi gereken bir iki yer daha var burada. Hemen buradan aynı şekilde iki tanesini seçiyorum. Alt ve Shift'e basarak kopyasını alıyorum ve buradan P harfinin üzerine kadar getiriyorum.
P'nin şuradan kesilmesini istiyorum arkadaşlar ve şu alt kısma kadar bunları uzatıyorum. Daha sonra bu kısımda işlem yapabilmek için burada hazırlamış olduğum line'ı seçiyorum. Alt ve Shift'e basarak bunun da bir kopyasını alıyorum ve şuraya bırakıyorum. Şimdi hemen Y harfine geçelim. Tekrar buradan ikisini seçiyorum ve ikisini seçtikten sonra Alt ve Shift'e basarak Y harfinin tam üzerine denk getiriyorum. Aynı şekilde yine ikisinin kopyasını alıyorum ve Y harfinin diğer tarafına getiriyorum. Şimdi burada Y harfinin uzantısı var arkadaşlar. Y harfinin uzantısını da şu kısımdan aşağıya kadar vermek istiyorum. Buradaki hazırlamış olduğum line'ı seçiyorum. Bu line'ı aşağıya kadar Shift ile beraber indiriyorum. Ve daha sonra tekrar line tool'umu seçiyorum. Ve şu kısımdan tam ortasından aşağıya kadar bir line daha açıyorum. Ve bu iki ucu birleştiriyorum. Evet, şimdi hazırlamış olduğumuz eskizin içini dolduralım arkadaşlar. Onun için bunları biraz daha ortalıyorum. Hatta biraz daha uzaklaşalım. Ve tamamını seçiyorum. Tamamını seçtikten sonra sol taraftan araçlar bölümünden şekil oluşturucu aracımı seçiyorum. Ve burada rengini de üst kısma veriyorum. Hatta bu rengi biraz daha açmak istiyorum arkadaşlar. Çift tıkladım ve bunun rengini biraz daha açtım. Şimdi öncelikle S harfinden başlayacağız. Arasındaki boşluğa geldiğimde klavyeden hiçbir tuşa basmadan mouse'la bunun üzerinden sürükleyerek geçiyorum arkadaşlar. Ve şu kısma kadar gelip burada duruyorum. Şimdi buradan sonrasını şuradan devam edeceğiz. Tekrar mouse'a basıyorum ve iç kısma doğru ilerliyorum. Aynı şekilde mouse'u hiç kaldırmadan şu kısma kadar gelip burada bırakıyorum. S harfim hazır. Hemen N harfimi hazırlamak istiyorum şimdi. Şuradan tutuyorum ve aşağıya kadar çekiyorum. Daha sonra bu kısımdan tutup şöyle sağ alt köşeye kadar çekip burada bırakıyorum. Şu kısımda düzeltmemiz gereken bir yer oluştu. Onu daha sonra ayarlayacağız arkadaşlar. Hemen O harfine geçmek istiyorum. Şöyle tutuyorum ve sürükleyerek O harfini oluşturuyorum. Hatta şöyle tekrar birleştirelim bunları. Tamamdır. Şimdi hemen P harfimize geçelim. Onun için de üst kısımdan tutup şöyle içeriği de doldurarak aşağıya kadar çekiyorum. Daha sonra tekrar sağ tarafa doğru çekiyorum ve bırakıyorum. Y harfimize geldim. Hemen buradan aşağıya kadar çekiyorum. Arasındaki boşluğu alıyorum. Üst taraftaki boşluğu da alıyorum ve alt kısma kadar çekip bırakıyorum. Şurada bir boşluğum daha kaldı. Hemen burayı da tamamını seçip bu şekilde bırakıyorum. Evet, taslağım neredeyse hazır. Şimdi hemen burada hazırlamış olduğum harfleri Shift'e basarak tek tek seçiyorum. Seçtikten sonra Command X'e basarak kesiyorum ve altta kalan parçaları seçip buradan siliyorum. Daha sonra kesmiş olduğum harflerimi Command Shift ve V'ye basarak aynı olduğu yere tekrar yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra üst taraftan kontür kısmını kapatıyorum. Şimdi az önce görmüş olduğunuz gibi N harfinde bir sıkıntımız vardı arkadaşlar. Hemen öncelikle o N harfindeki sıkıntıyı giderelim. Şöyle biraz daha yaklaşıyorum ve buradan tekrar köşeleri ovalleştirilmiş kare aracımı seçiyorum. Şu kısımdan tutup aşağıya kadar bir alan açıyorum. Daha sonra bunu da ters çeviriyorum. Şimdi Direct Selection Tool'u seçip hatta şunu biraz daha içeriye doğru alalım. Şu kısma kadar gelsin. Evet. Şimdi Direct Selection Tool'u seçiyorum. Şu kısma bir kez dokunuyorum ve bu kısma dokunduktan sonra buradaki bölümü içeriye kadar çekiyorum. Evet, şuraya kadar gelmesi yeterli olacaktır arkadaşlar. Daha sonra Selection Tool'u seçip Shift'e basarak hem çizgiyi hem de N harfimi seçiyorum. İkisini de seçtikten sonra tekrar şekil oluşturucu aracıma bir kez dokunuyorum. Rengimi yine üst tarafa veriyorum ve şuradaki boşluğa bir kez dokunup şöyle aşağıya kadar çekiyorum. Evet, buraya kadar gelmesi yeterli olacaktır. Daha sonra fazlalıkları silmek için önce buna dokunuyorum. Daha sonra üst kısımdakini seçiyorum ve buradan da kontürü kaldırıyorum ve N harfim düzelmiş oluyor. Şurada ufak bir parça kalmış. Hemen onu da buradan silelim ve N harfimizi düzeltmiş olalım. Hemen biraz daha uzaklaşalım. Düzeltmemiz gereken başka bir yer var mı? Bakıyorum. Başka bir yer yok. Şimdi harflerimizin yanında görmüş olduğunuz gibi çıkıntılar var arkadaşlar. Bu çıkıntıları ayarlamak için hemen elips tool'u seçiyorum. Shift'e basarak bir tane elips oluşturuyorum. Hemen bunun rengini dolduralım. Aynı şekilde Alt ve Shift'e basarak bunun bir kopyasını sağ tarafa doğru alıyorum. Daha sonra bunların üzerinden Line Tool'u seçip tam üst kısmından bir hat çiziyorum ve bunların tamamını seçiyorum. Tamamını seçtikten sonra şekil oluşturucu aracımı seçiyorum. Üstteki renge çift tıklayarak açıyorum ve bunu da aynı şekilde rengini ayarlıyorum. Daha sonra boş olan kısma bir kez dokunmam yeterli oluyor. Evet, şimdi bunları buradan kaldıralım. Şunu biraz daha aşağı çekmek istiyorum. Şurada kalan fazlalıkları da atıyorum ve bunun rengini de damlacık aracımı seçerek buradaki renkle aynı yapıyorum. Hemen bunu tutup Shift'e basarak sağa çeviriyorum ve çevirdikten sonra şöyle S'nin iç kısmına doğru getirip bırakıyorum. Evet. Hatta biraz daha yaklaşalım. Şöyle biraz daha
dışarı çıkmasını istiyorum bunun. Tamamdır. Şimdi aynı şekilde Alt ve Shift'e basarak bir kopyasını daha alıyorum. Şu kısma kadar getiriyorum. Ve Shift'e basarak aynı şekilde bunu da ters çeviriyorum. Biraz daha yaklaşalım. Tekrar bunun da ucunu şöyle çıkartmak istiyorum. Evet. Bu kadar yeterli. Şimdi biraz daha uzaklaşalım. Bunun aynısını aynı hizada sonuna kadar gitmesini istiyorum arkadaşlar. Ve Alt ve Shift'e basarak bir kopyasını daha buraya oluşturuyorum. Şimdi şu üst kısımdaki ve alt kısımdaki parçaları ayarlamak istiyorum. Onun için tekrar kare aracımı seçiyorum. Kare aracımı seçtikten sonra Shift'e basarak şöyle bir alan açıyorum kendime ve biraz daha yaklaşıyorum. Şimdi bu hazırlamış olduğum kareyi tutuyorum ve N harfinin tam ortasına denk getiriyorum. Buraya denk getirdikten sonra hatta bunu biraz daha açabilirim şöyle arkadaşlar. Şimdi tekrar ortalıyorum ve ortaladıktan sonra obje bölümüne geliyorum. Buradan pet bölümüne geliyorum ve buradan da add anchor point diyorum arkadaşlar. Bir kez dokunuyorum ve direct selection tool'u tutuyorum. Direct selection tool'u seçtikten sonra aslında bu kareyi biraz daha uzatmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle sağ taraftan tutup biraz daha çekiyorum ve tekrar ortalıyorum. Evet, şimdi daha iyi olacaktır. Tekrar direct selection tool'u seçiyorum. Üstteki noktaya bir kez dokunuyorum. Shift'e basarak alttaki noktaya da bir kez dokunup bunu içeriye kadar çekiyorum. Aynı şekilde bu noktaya dokunuyorum. Bu noktaya dokunuyorum ve Shift'e basarak bunu da içeriye kadar çekiyorum. Daha sonra şu iki noktayı tutup bunları biraz daha aşağıya kadar çekiyorum. Evet. Şimdi soldaki noktaya tekrar dokunup burada ovallik vermek istiyorum. Sol tarafa dışarıya doğru çekiyorum. Ve bunu üst korner kısmından tam 15 olarak ayarlıyorum. Aynı şekilde bu noktaya bir kez dokunuyorum. Sağa doğru çekiyorum. Ve bunu da aynı şekilde 15 olarak ayarlıyorum. Şimdi bunu ayarladıktan sonra biraz daha uzaklaşalım. Evet, gayet iyi durdu. Şimdi seçimi yapıyorum. Alt ve Shift'e basarak bunun bir kopyasını buraya alıyorum. Aynı şekilde Alt ve Shift'e basarak seçiyorum ve bir kopyasını buraya alıyorum. Şöyle biraz daha yaklaşalım. Tam hizalı olmasını istiyorum. Evet. Tekrar uzaklaşıyorum. Bir kopyasını daha alıyorum. Alt'a basarak üst tarafa doğru çıkartıyorum ve Shift'e basarak bunu tam ters yönüne çevirip biraz daha yaklaşalım. Y'nin tam üstüne denk getirmek istiyorum bunu. Evet. Biraz boşluk kaldı yanında. Şöyle sol yön tuşuyla evet. Şimdi tamamdır. Hemen tekrar uzaklaşalım. Şimdi burada Y'nin sol tarafında sadece dıştan çıkıntı vermek istedim. Buradaki çıkıntıyı vermek istemiyorum arkadaşlar. Tekrar seçimimi yapıyorum. Alta basarak kopyasını alıp şöyle sol tarafa kadar çekiyorum. Hemen biraz daha yaklaşalım. Şu kısma kadar ayarlamak istiyorum. Evet, buraya kadar gelmesi yeterli. Tekrar uzaklaştım ve şuradaki bölümü keseceğim. Onun için buradan silgi aracımı alıyorum ve alta basarak buradaki alanı siliyorum. Hemen tekrar boylarını eşitlemek için üstteki iki tanesini seçip bunları aşağıya kadar çekiyorum. Evet. Bunun bir kopyasını da P harfine getirmek istiyorum. Alt'a ve Shift'e basarak bir kopyasını da P'nin üzerine getiriyorum. Hemen biraz daha yaklaşalım ve biraz daha sağ tarafa doğru çekip hizalıyorum. Tamamdır. Şimdi aynısından N harfinde de var. Tekrar Alt ve Shift'e basarak N harfine getiriyorum. Pardon. Alt ve Shift'e basıyorum. N harfine getiriyorum. Hemen biraz daha yaklaşıyorum. Ve bunu da sağ tarafa doğru çekerek hizalıyorum. Şimdi biraz daha uzaklaşalım. Evet, gayet iyi görünüyor. Şimdi S'nin de bir iki çıkıntısı var arkadaşlar. Onun için farklı bir işlem yapmak istiyorum. Direct Selection Tool'u seçiyorum. Hemen biraz daha yaklaşıyorum. Bu köşeye bir kez dokunup Shift'e basarak aşağıya kadar çekiyorum. Aşağıya kadar çektikten sonra araçlar bölümünden Anchor Point'i seçiyorum. Pen Tool'un hemen altında arkadaşlar basılı tuttuğunuzda Anchor Point'i göreceksiniz. Bir kez dokunuyorum ve şöyle şu kısma gelip bir kez dokunup içeriye doğru çekiyorum. Şuraya kadar gelmesi yeterli olacaktır. Daha sonra şuradaki köşeyi tutup sola doğru çekip burada bırakıyorum. Evet. Aynı işlemi aşağıda yapmak istiyorum. Hemen Direct Selection Tool'u seçiyorum. Bu noktaya bir kez dokunuyorum. Shift'e basarak yukarıya kadar çekiyorum. Ve Anchor Point'i seçip bunu da şu noktadan tutup içeriye doğru çekiyorum. Daha sonra buradaki noktayı tutup düzleştiriyorum ve S harfim de hazır hale gelmiş oldu. Şimdi harflerde daha fazla oynama yapmak istemiyorum. Hemen biraz daha ortalayalım bunu ve tamamını seçiyorum. Tamamını seçtikten sonra Pathfinder bölümünde en baştakine gelip bir kez dokunarak
bunları tamamen birleştiriyorum. Bunları birleştirdikten sonra şimdi yapmamız gereken birkaç şey daha kaldı. Hemen önce bu alttaki şeklimizi ayarlayalım. Onun için yazıma bir kez dokunup bunu komut 2 ile kilitliyorum. Komut 2 ile kilitlememin sebebi buradan eğrilik aracını seçeceğim arkadaşlar ve şu noktadan tutup başlayacağım için eğrilik aracıyla buna dokunduğum zaman tamamını seçmiş olacak. Onu istemiyorum. Şu noktaya gelip bir kez dokunuyorum. Daha sonra bu şeklimin tam ortasından olacak şekilde hemen kontürümüzü tekrar dışarı verelim. Bu eskizin tam ortasından olacak şekilde noktalar bırakarak devam ediyorum. Evet, şuraya kadar gelmem yeterli olacaktır. Şimdi bu seçimi biraz daha ovalleştirmek istiyorum arkadaşlar. Onun için sol tarafta araçlar panelimden Smooth Tool'u seçiyorum. Smooth Tool'u seçtikten sonra seçimimi yapıyorum ve bunu üzerinden geçerek biraz daha oval hale getirmek istiyorum. Evet. Bu şekilde gayet iyi oldu. Şuralara da birkaç kez dokunmak istiyorum. Tamamdır. Şimdi tekrar seçimime bakalım. Evet, gayet iyi duruyor. Şimdi yapmam gereken bir işlem daha kaldı arkadaşlar. Onun için araçlar kısmından Width Tool'u seçiyorum. Width Tool'u seçtikten sonra şu kısma gelerek basılı tutarak içeriye doğru bunu çekiyorum. Ve şuraya kadar gelip burada bırakıyorum. Daha sonra uç kısmına biraz daha yaklaşalım. Şuradaki uç kısmını tamamen sivri hale getirmek için bu köşeden de tutup içeriye kadar çekip burada bırakıyorum. Hemen biraz daha uzaklaşalım. Ve diğer tarafa bakmak istiyorum. Buraya yaklaşıyorum tekrar ve bu kısmı da tutup içeriye doğru çekiyorum. Şimdi Y harfinde düzeltmem gereken bir iki nokta var. Bunun için hemen buradan tamamını seçip kilidi bozuyorum. Kilidi bozduktan sonra tekrar biraz daha yaklaşalım. Evet, burada bayağı hatamız varmış. Şöyle seçimimi yapıyorum. Daha sonra Direct Selection Tool'u seçiyorum. Şu noktaya bir kez dokunuyorum ve bunu siliyorum. Daha sonra biraz daha yaklaşalım. Şu noktaya bir kez dokunuyorum. Bunu da siliyorum. Daha sonra biraz daha yaklaşalım. Şu noktaya da bir kez dokunup bunu da siliyorum. Evet. Şu kısma geldikten sonra ortaya bir kez dokunuyorum. Bunu da aynı şekilde siliyorum. Evet. Bunu da sildikten sonra şuradaki gözü içeriye doğru çekip burada biraz daha ovallik vermek istiyorum. Şimdi biraz daha uzaklaşalım. Evet. Şuradaki gözü tutup şöyle aşağıya doğru çekip buraya bir ovallik verdim. Şimdi bu alt kısma tekrar yaklaşıyorum. Burada hazırlamış olduğum çizimi de expand etmek istiyorum ve objeye gelip bunu expand ediyorum. Şimdi biraz daha yaklaşalım ve expand ettiğim çizimi tutup şöyle iç tarafa doğru sürüklüyorum. Evet. Şimdi ikisini seçiyorum ve seçtikten sonra şekil oluşturucu aracımı seçip şuradaki fazlalıklara birer kez dokunup biraz daha yaklaşalım. Şuna ve şuna bir kez dokunup bunların ikisini de siliyorum. Evet, tamamen birleştirmiş oldum şimdi. Tekrar tamamını seçiyorum ve Pathfinder'dan bunları yine birleştir diyorum. Şimdi üst tarafta bir eskizim daha var. Onu ayarlamak için de hemen araçlar bölümünden tekrar eğrilik aracımı seçiyorum. Şu kısma bir kez dokunuyorum. Şuraya kadar geliyorum. Bir kez daha dokunuyorum Shift'e basarak ve bu noktada klavyemden Alt'a basarak mouse'la bir kez dokunuyorum. Dokunduktan sonra şu kısma gelip bir nokta bırakıyorum. Daha sonra şu kısma gelip bir nokta daha bırakıyorum. Şu kısma ve şu kısma gelip şuraya kadar getirmek istiyorum. Evet, bu kadar yeterli olacaktır. Şimdi Direct Selection Tool'u seçip buradaki noktayı düzeltmek istiyorum arkadaşlar. Hemen burada açılan point'i şöyle düz bir hale getiriyorum ve sol tarafa doğru biraz daha çekiyorum. Evet, şimdi tamamdır. Biraz daha uzaklaştım. Tekrar seçimimi yaptım ve buradan yine Width Tool'u seçerek şöyle ortasından tutup bunu da büyütmek istiyorum. Şu kadar yeterli olacaktır. Şimdi buradaki hattın biraz daha incelmesini istiyorum. Onun için biraz daha yaklaşıyorum ve şuradaki point'in tam altından alt tuşuna basarak yukarıya doğru çekiyorum. Şuraya kadar gelmem yeterli olacaktır. Hatta biraz daha aşağı indirebilirim düz hat olması için. Evet, şu kadar yeterli. Şimdi tekrar uzaklaşalım. Evet, şu an daha iyi oldu. Hemen şuradaki bölümleri ayarlayalım. Onun için buradan elips tool'umu seçiyorum ve bir yuvarlak açıyorum. Daha sonra Alt ve Shift'e basarak bunun bir kopyasını daha alıp şuraya kadar getiriyorum. Şimdi bunları biraz daha aşağıya çekelim. Evet, şu kısma kadar gelmesi yeterli. Tekrar tamamını seçiyorum ve seçtikten sonra şekil oluşturucu aracımı seçip rengi de dışarıya verip şu orta kısma bir kez dokunuyorum. Evet. Şimdi bunlarla bir işim kalmadı. Şu ikisini siliyorum. Bu çok büyük oldu. Biraz daha küçültelim şöyle. Evet. Aynı şekilde Alt ve Shift'e basarak bir kopyasını daha alıyorum ve bunu da Shift'e basarak biraz daha küçültüyorum. Bu çizimi de seçiyorum. Seçtikten sonra obje bölümüne gelip bunu da expand ediyorum. Expand ettikten sonra bunları da Komut G ile grupluyorum
Bunu sağ tarafa alırsam daha uygun olacak gibi geliyor bana. Hemen sağ klik yapıyorum. Transform'dan bunu ters çevir diyorum ve OK diyorum. Evet, şu an daha iyi oldu. Şimdi alttaki eskizle bir işim kalmadı. Bunun kilidini bozuyorum ve eskizimi buradan kaldırıyorum. Şunlar gözüme fazla geldi arkadaşlar. Hemen bunları çift tıklayarak buradan siliyorum. Hatta bu bile gözüme fazla geldi şu anda. Bunun seçimini yapıp buradan siliyorum. Şimdi bu yazıya bir vintage efekti eklemek istiyorum arkadaşlar. Onun için File'a geliyorum. Buradan Open diyorum ve daha önce hazırlamış olduğum dosyayı Open diyerek sağ tarafta açıyorum. Hemen buradan seyrek olanlardan bir tanesini seçiyorum ve Komut X'e basarak buradan kesiyorum. Daha sonra tekrar yazımıza gelelim ve Komut V'ye basarak yapıştıralım. Şimdi Alt ve Shift'e basarak bunu biraz daha açmak istiyorum. Şöyle biraz daha ortalayalım. Evet, gayet iyi. Şu aşağıya doğru biraz daha çekmek istiyorum. Tamamdır. Şimdi bunu yazıma maskelemek için önce yazıyı seçiyorum. Yazıyı seçtikten sonra Obje bölümüne geliyorum. Obje bölümünden de Compound Pate'e gelerek Make diyorum. Make dedikten sonra Shift'e basarak ikisini de seçili hale getiriyorum ve buradan maskele diyorum. Evet, gayet güzel bir şekilde maskelemiş oldu. Şimdi bunda bir işlem daha yapmak istiyorum. Buna bir de gölge vermek istiyorum arkadaşlar. Hemen biraz daha yaklaşalım. Alt tuşuna basarak şu kısma doğru bir tane kopyasını alıyorum. Kopyasını aldıktan sonra sağ klik yapıp bunu en alta gönderiyorum. En alta gönderdikten sonra bunun da opasitesini %20'lere kadar, hatta %15 de olabilir, kısıyorum. Evet, %15 gayet iyi oldu. Şimdi biraz daha uzaklaşalım. Gayet iyi görünüyor şu anda fakat bir şey daha denemek istiyorum. Hemen bunun tamamını seçiyorum ve Shift'e basarak biraz daha küçültüyorum. Şimdi bunu sol tarafa alalım ve Alt ve Shift'e basarak bir kopyasını daha almak istiyorum. Bu kopyasını da italik hale getirip hangisinin daha iyi olduğunu görmek istiyorum. Onun için kopyasının tamamını seçtikten sonra Araçlar bölümünden Share Tool'u seçiyorum ve seçtikten sonra şu üst kısma bir kez dokunup Shift'e basarak bunu sağ tarafa doğru çekiyorum. Evet. Şimdi tekrar bakalım. Sanki sağdaki daha güzel olduğu gibi görünüyor. Hemen bunu buradan çıkartalım ve sağdakini seçip biraz daha büyütelim. Evet, gayet iyi görünüyor şu anda. Bunun arkasına hemen bir tane background ekleyelim. Daha önce hazırlamış olduğum bir background var arkadaşlar. Komut Shift ve P'ye basarak bu background'ı buraya çekmek için bir kez dokunuyorum ve place diyorum. Daha sonra biraz daha uzaklaşalım. Şu kısımdan tutup aşağıya kadar çekiyorum. Buraya kadar getirdikten sonra şunu biraz daha ortalayalım şöyle. Kare aracımı seçiyorum ve sol üst kısımdan tutup aşağı köşeye kadar çekiyorum. Daha sonra ikisini seçili hale getiriyorum ve sağ klik yaparak maskele diyorum. Maskele dedikten sonra bunlar üste gelmiş oldu. Hemen sağ klik yapıyorum. Arrange bölümünden bunları en arkaya gönderiyorum. Biraz daha yaklaşalım. Şöyle bunu biraz daha ortalamak istiyorum. Evet, şu an gayet iyi görünüyor. Bu eğitimi faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda bana destek olmak için abone olup bildirimlerinizi de açmayı unutmayın. Tekrar bu eğitimin ödüllü bir yarışma olduğunu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar size. Sizlerden de Snoopy yazısını eskiz olarak hazırlayıp daha sonra vektörel hale getirmenizi ve açıklama kısmında yazmış olduğum mail adresime mail atmanızı istiyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.